Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika etkinliğini gerçekleştireceğiz. Birazdan harika etkinliğe gideceğim. Hemen ekiplerimi yapayım hızlıca. Sonrasında harikaya geçelim. Okçuları tamlayamadık. Hangisi okçu? Burada okçular var. Şunları hemen geri çekmem lazım. Bir yandan arkadaşlar en kudretli vali var. Biliyorsunuz paylaşmıştım bir önceki videoda. Biraz buna da oynamak istediğim için şimdi şöyle göstereyim. Son gün, bir önceki gün vesaire 11. Yani genele direkt bakalım. Şöyle göstereyim size. Genelde 8. sıradayım şu an. Mümkün olduğunca 7'ye geçmek istiyorum. Arada da çok az bir fark var. Çünkü 7 ile 8 arasında kafa farkı var. 10 kafa Sezar, 5 kafada sarı kafa, evrensel kafadan fazla alıyorsunuz. O yüzden 7.liğe çıkmak istiyorum. 5 falan zor. Neden? Çünkü 5. ile aramda 4 milyon bir fark var. Hatta 4,8-5 milyon diyebiliriz. Onu da şu an yapacak bir şeyim kalmadı. Şöyle göstereyim. Kaynaklarıma bir önceki videodan bakarsanız 1 milyardan fazlaydı, 800'e düştü. Hızlandırıcılar 000, eğitim var 9 gün, o kalmış. Onu da yapsaydık tabii daha farklı olabilirdi ama ilgilenemedim. Hemen şunu çekeyim. Üçüncü birliği de yine toplamaya göndereyim. Şeyini değiştirelim. Şunu kılıç yapalım mesela. Toplamaya da göndermek zorundayım. Çünkü dediğim gibi kudretli vali var. Şimdilik şunu da toplasın. Boş bırakmamak gerekiyor. Haydi harikaya gidelim. O sırada kombomu da hızlıca göstereyim. Şöyle göstereyim hatta. Sıralamada yine ilk 3'e girdi mızraklı kompum. 6,2 milyon güce ulaştı. Neden bu kadar güçlü oldu bir anda derseniz. Wild'de arkadaşlar bastığım, şöyle göstereyim. Mızraklı kompumun canlarını fullledim. T7'nin arkasındaki mızraklı can. Bu çok uzun sürüyor bu arada. 40 gün falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani yardımlar düşürdükten sonraki hali o kadardı, siz düşünün. Beşincisine basmanın 40 gün falandı. Bayağı bitti. Burada da düşünün. Dördüncüsünü basıyorum. Yardımlarla beraber bakın çeyreğe gitmiş, 21 gün 16 saat diyor. Çok ciddi bir zaman alıyor bunlar. Bu T7'leri açmadan önce öncelikle ana 2 kombum. O yüzden ben özellikle ana kombum bunu güçlendiriyorum. Hani kılıcın T7'sini açsam da sahaya sürmeyeceğim. Süvari de aynı şekilde. Ancak bana arenada işime yarar bunlar şu an. O yüzden öncelikle ilk 2 ekibimi güçlendirmek ama tabii ki temelim mızraklarımı güçlendirmek. Okçuları güçlendirmeden şu 2 T7'yi açacağım. Neden açacağım? Buradan eğitim hızını almak istiyorum arkadaşlar. Yani tamamen şahsi taktiğim. Eğitim hızını almak istiyorum. Neden eğitim hızını almak istiyorum? Çünkü burada bir T7 basmak gerçekten acayip uzun sürüyor. Zaten paylaşmıştım. Bir gün 14 saat gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta hemen bakalım. Çok sorun değil. Bir gün 13 saat 42 dakika. Gerçekten çok uzun. O yüzden ne kadar hızlandırma olursa o kadar iyi benim için. Ve tabii ki bunları da geliştirdikçe hızlandırma alıyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar. %1, %1, %1 de bunları geliştirdikçe artıyor. Evet, harika yolculuğumuza bakalım neredeler. Varmak üzereler 40 saniye. Bugün en kudretli valinin son günü. Elimde dayanıklılık var. 2500 dayanıklılık daha var kullanmadığım. Onları kullanacağım. Zaten kaynak toplama yaptım.
Kafaları bastım. Yapmadığım bir şey yok diye hatırlıyorum. Son hali kahramanlarımı hatırlamayan varsa Richard 5, Boudica 5, Barbaros Musa gelecek diye 4'te bıraktım. Süleyman 5, Theodora 4, Sendeok daha işime yaramayacak diye geliştiriyordum ama bıraktım yani. Fatih Sultan Süleyman kompu biraz umduğumu vermediği için bunu yarıda bıraktım. Toplama için Dayo-chan aldım. Toplama kompları çok önemli arkadaşlar. Benim toplama yatırımım bayağı fazla. 5 dakika sonra başlayacağı için ben sizlere kompları gösterseydim o sırada güzel olacak. Şöyle göstereyim. Bakın %184. Daha da gelişecek bu. Bunun zaten ana yeteneği kaynakların toplam hızı. Buradan aynı şekilde bir de bu yeteneğini açtım. Hatta şuna da basabiliyorsak basayım ama basabilir miyim? Bakalım. Bastık. Yetti parşömen. Zaten harcama var biliyorsunuz. En kudretli halde. Buradan da hız alıyorum. Ekstra yetenekleri zaten toplama üstüne tamamen bir toplama videosu paylaşmıştım. Tekrardan paylaşırım sizlerle olmadı. Baştan sıfırdan. Yanına YSS'yi koydum. Bu da toplama komutanı biliyorsunuz. Buna da yine sarı yetenek açtım toplama için arkadaşlar. Bakın. %20.63 arttırıyor. Organize çekilme. Hatta 5 dakikada ben size bunu anlatırım. Bunu 2 video gibi yapalım. Tek videoda olsun. Toplama videosuyla harika videosu bir arada olsun. Deli gibi etki eden bir şey. Zaten verimli hasadı var. Bir de buradan toplama hızı geliyor. Dünyada daha fazla artıyor. Yanlarında şöyle morluyu verdim. Birliklere böldüm. Bunda da bu toplama yeteneği var. Bunu da 15 seviye yaptım. Daha da arttıracağım. Yetenekleri hani bakın 30 seviye, 15 seviye, 35'er seviye. Boş geçmiyorum. Bu pasifi çok şey değil. Toplamayla alakası yok diye geliştirmedim. Diğer toplama komutanı zaten Kral Deri'yi biliyorsunuz. Bakın sarı yetenek açtım buna da. Yani tabii ki sizin bu kadar etkiniz, beceridir vesairedir yoksa bunlara girmeyeceksiniz. Mor'dan devam edeceksiniz. Mor'da da zaten var. Ben ikisini de toplama yaptım. Bununla geliyor. Ben de ikisi de toplama yeteneğine verilmiş durumda. Kaynak kazandırıyor ekstradan ve toplama hızını arttırıyor büyük ölçüde. Bunu da geliştirdim. 2 yıldız bastım. Deli gibi buradan da bir toplama kompu yapıyoruz. Burada yanına bunu koydum öylesine. Bunda toplama var arkadaşlar. Leon toplama komutanı. Yanına koyabileceğim şu var ama elimde mor şu şeyden olmadığı için açamadım. İleride bunu da açacağım bunda. Bu komp böyle. Bir sürü toplama kompu var. Şunu Kral Deri'yi gidip bunun yerine koysam bunun oranını arttırırım. Ama daha çok toplama kompu hemen hemen aynı bonuslarla daha iyi oluyor benim için. Bakın. Bu da %169. Büyük Darius kompu, toplama kompu yine. Gördüğünüz gibi yine verimli hasat. Mor kaynak 1 yıldız bastım. Üstüne sarı yetenek açtım. Yine bakın arttırıyor. Birliğin yükünü de arttırıyor. Daha çok yük alıyorlar. Kaynak nakliyatı diye yeteneği var zaten. Toplama komutanı bunlar arkadaşlar. Hani gidip de bunları açmanın anlamı yok. Ana kompunuz değilse zaten. Eline yüzüğü de verdim. Bakın toplama hızını 4.60'da buradan arttırıyor. 8 seviye bir yüzük. Burada da aynı şekilde Narses'te toplama komutanı. Bakın mor da açtım bunda. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde Kaso'da toplama komutanı. Bakın. Morunu açtım. Bir yıldız bastım. Toplamaya da gerçekten ciddi bir yatırım yaptım aslında. Mor yetenekleri açık, sarı yetenekleri açık, komutanlar belli.
Yeteneklere girmiyorum. Onda zaten kabak gibi yazıyor arkadaşlar. Hani şunu alacaksın vesaire. 74'e kadar geliştirmeniz yeterli. 74'e kadar geliştirince şu açılıyor. Toplama hızını %5 arttırıyor. Zaten bu aşağılarda doğru düzgün bir şey yok. Hani toplama sırasında savunmayı arttırıyor. Kaynak kazancını arttırıyor. Bu güzel. Ama buna gelmek için de bayağı bir harcama yapmanız gerekiyor. Şu anlık buna kadar ayıracak şeyim yoktu ama arttı yine. 1248 tane kitabım var. Bunları da geliştireceğim. Daha da yükselteceğim. Zaten beceri puanı da kastım. Bunları da yükselteceğim arkadaşlar. Daha da yükselecek şu oranlar, bonuslar. Şöyle göstereyim mesela. Bakın. 384.000. Bu hem de şey olan hangisiydi bu? Az önce anlattığım size bakın. Saatte 384.000 toplama yapıyor. Ve daha tam gelişmemiş hali bu. Daha da geliştireceğim bunu. Mesela şuna baktığımızda 288.000 toplama yapıyor. Bu hangisi? Şu dandik, yani bunlar biraz düşürüyor oranını. Son olarak da YSS şu an piyasada. O da şuradaydı galiba. Bakayım. Aynen. Bakın YSS kompu, Daiyochan kompu. O da burada ne kadar topluyor? 494.000 topluyor saatte. Ha, bunun yanına işte dediğim gibi alırım Kral Darius'u ya da Deri'yi koyarım. O zaman 494.000 değil de 550.000 olur. Bilmem kaç bin olur. Ama sorun değil. Daha çok kompla, daha fazla kaynak toplamak işime geliyor şimdilik. Bir de zaten geliştirdikten sonra daha da artacak. Evet, gidelim harikaya. Kaç dakikamız kalmış? Başlamışız arkadaşlar. 5 dakikayı biraz geçirmişiz. Hemen gidelim. Arkadaşlarımıza yardım edelim. Neredeyiz biz? Strateji hasarı alalım bir tane şunu. Süleyman'ı istiyorum. Strateji hasarı yine Süleyman'ı al. Can. Al. Bakalım rakip nasıl? İnşallah güçlüdür. Videoya değer. Var mı güzel bir şey? Kritik vuruş geldi. Benim kompta kritik vuruş yok. Biraz gidelim artık. Bazı arkadaşlar daha oyunun başında böyle rün kasıyorlar. Ama bu da bir taktik. Hani rün kasıp güçlendiriyor kendini. Daha güçlü bir şekilde savaşa gidiyor. Ama önce bir rakibi görelim. Benim zaten Richard kompum bayağı güçlü. Bak, strateji hasarı hemen. Al, sen de gel şöyle. Rakip yok gibi şu an. İşin gerçeği. Buralarda var. Güzel, kapışma olacak. Boş geçince sıkıcı oluyor. Şu an güzel bir görünüyor. Zaten puan olarak onlar daha önde bu arada arkadaşlar. Yukarıdan görebilirsiniz puanları. Sen gel kes o sırada şunu ya. Sen de kes. Kudret hasar çok güzel. Richard için güzel çıktı. Gel gidelim şimdi. Rün neden önemli arkadaşlar? Bunu daha önce bahsetmiştim. Ciddi bir oranda bonus veriyor. Bakın, kudret hasarı %8 veriyor. Bu can %6 veriyor. Strateji hasarı %8 veriyor fazladan. O yüzden rünler kıymetli. Onların değerini bilin mutlaka. Burada 3 seviye var gerçi ama yolumuz burada. Burada da 3 seviye geldi. Rünle başladık. Ben de biraz rün kasayım. Strateji hasarını alalım. Süleyman'daki seviye atlasın. Şu Can 2'yi de Richard'ı alalım. Bir de kudret direnci alayım Richard'a. Geliyor mesela. Neymiş bu? Okçu. Hadi bakalım. Bu ne? Kılıç. O zaman hemen şöyle yapıyoruz. Öldü zaten.
Canım gitmedi daha. Buna da bay bay. Sen bunu kes. Süleyman onu halleder. Ne çıktı içinden? Strateji. Önümü kapatıyor. Şunu keselim. Şunu da keselim. Sen de gel. Şunu kes. Yenilmezlik. Süleyman'da boş yerler var. Strateji hasarı ne bu? 1 mi? 1. Evet, gerek yok. Kritik vuruş da istemiyorum. Bakalım ne çıkacak. Yok, istemem. Burada düşman var. Gel. O kudret hasarı. Strateji direnci var bir tane de mavi. Bak bak, ben hemen gidiyorum diyor, onu aldı ama onu keseceğim. Ne demek almak? Kaçıyor hemen. Topuk. Kaçabilir. Sorun değil. Oturup onu kovalamayacağım. Burayı alırım ben de. Sen git strateji hasarını al. O Lubu. Hadi bakalım. Lubu'ya bay bay de. Richard geldi, nasıl eritiyor ya. Çok çılgın oldu Richard. Şunu da, Mulan'a da tıklayamadım bir türlü. Vur ya. Abi sen git stratejiyi al. Maksimuma ulaşmış. Süper. Maksimum yapmışız zaten. Richard'da şunu da keselim. Bakın. Arkadaşlar olmasa daha da eğlenceli olacak. Tek kapışmak daha keyif veriyor işin gerçeği bana. Delilik alayım buna. Strateji hasarı zaten var olduğu için almayacak onu. Burayı ele geçirdik. Şunu keselim. Ne çıkacak bakalım. Burası zaten bizim. Yok, dandik şeyler çıktı. Şunu keselim. Burada da delilik çıktı. Boudica. En sevdiğim. O daha da geliyor. Çok güzel. Keşke 2-3 kişi daha olsa burada, çünkü adaletli olmuyor. Richard temizleyecek burayı şimdi. Şuna da git vur. O öldü zaten. Ne çıktı? Strateji direnci. Bunu da fulllemiş olurum. O sırada onlar işgal etsin. Süleyman'ın artık ölme zamanı geldi. Canı az. Burayı arkadaşlar da alıyor. Ben de şuradan ilerleyeyim. Seni de şöyle çekelim. Şurayı da ele geçirelim. Çok hızlı gidiyor. Tam süvari diyecektim. Lubu ekibiymiş. Bizim çocukları kesti bu. Ben gideyim bunu keseyim. Sen gel buraya al. Ben bunu yavaşlatacağım zaten. Slow atacağım.
Counter'ım normalde kılıç ama yani bir Josephine'li komp ne kadar güçlü olabilir diye düşünüyorum. Bak bak Süleyman'a geliyor. Ben şunu keseyim de çünkü bu da gidip arkadakilerden birini alacak yoksa. Süleyman takılsın kendi başına. Ölme vakti gelmişti zaten Süleyman için. En sevdiğim. 1'e karşı 2, 3, 4'e kadar yolu var. Oh geliyor daha. Çok seviyorum böyle olmasını. Bak şimdi patlatayım şuna bir tane. Bay bay. Mulan'a da güle güle. 1'e karşı 2 gitti arkadaşlar. Başka bir Mulan daha geldi. Hayır hayır içeriden çıkma. Burayı işgal etmemiz gerek. Durdur en azından. Aynen. Şurada kapış. Süleyman da gelsin. Öldü bile. 3 ordu gitti bir anda. Neyse geliyorlar üstüme. Ben bekleyeyim aynen. Şuradan gelsin. Çünkü işgal ediyorum. Buradan çıkamam. Bunu da dışarıda tutacağım. Şurada karşılayacağım ki süreyi etkilemesin. Lubu. Kesin Lubu. Çok hızlı bu. Nasıl biliyorum. Acayip hızlı geliyor ya. Süvarilerin bir diğer avantajı da o işte. Çok hızlılar. Buna bay bay de. Lubu da ölecek. 1'e 6 atmış oldum galiba şu an. Oo en sevdiğim. Karambol var şurada. Şimdi şunları da keseyim. Kudret direnci alayım hatta şunu. Diyeceğim yer kaldı mı ki? Yer yok ki onda. Süleyman da bir gelemedi ya. Richard burada 1'e kaç atıyor? Geliyor şimdi. Aslan yürek. Çat. Yoldan geçenlere de hasarını vermiş oldu. Şu canlı kaç tane ordu kestim bilmiyorum arkadaşlar. Orada sadece o alanda. Yani Süleyman da var ya dıdısından. Süleyman mesela bu kadarını alamaz. Hayatta alamaz. Ama Richard'ın full canlı. Burada 2, 4, 5, 6 ekip var. 6'sını da keser Richard. Çok rahat keser. Bakın burada Bodika'yı kesiyor mesela şu an. Şu kadar adamla full bir Bodika'yı yiyor. Mesela Süleyman'a bakalım. Vur şuna. Güzel vurdu. Bir anda 10k asker öldü. Bakın 5k daha gitti. Öf öf öf. Öf ne vurdum bir anda be. Helal be Süleyman. Richard da ama burada dünyaları tankladı ya. Gerçekten dünyaları tankladı. Helal olsun ya. 1'e kaç attı. Ama ölecek artık bak geliyor saldırı. Yine ölmedi. Ya gerçekten helal olsun. Bu kadar böyle bir şey olamaz ya. Çok güçlü. Gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Şurada şunu keseyim bir yandan. Richard doğduğunda şov vakti. Ne yapmışız? 48.000 puan. Buradan ne çıkacak bakalım. Stratejiyi fullledik zaten. Başka ne vardı bunda? Deliliğe at abi. Can al buna. Ya da direnç mi alsaydı? Neyse. Can alıp geri döneyim hemen. Şurayı da almamız lazım çünkü. Aynen kontrolün bir zaman geçmesi için. Sen abi buralar ne kadar çok şey çıkmış burada. Hemen şunları bir keselim. Zaten tek atıyorum. Bir seviye. Ona vururken şuna da vur. Süleyman kapışıyor. Evet. Oo, güzel.
Mulan bay bay. Santuz'u var. Bir Mulan daha var. Bakayım bu da vuracak. Durun arkadaşlar. Durun. Hemen. Hemen döndüm. Vuracağım şimdi. Geldi. Ninja. Ninja. Dön karambole dön. Ninja. Şu an tam Metin 2 havası. Gerçekten bir karambol var ama bizim ekip çok kalabalık burada. Yani bunların şu an hiç şansı yoktu orada. Hem ona hem ona vur. Hem şuna vur. Ha, yenilmezlik 2 var. Bunun üstüne neler vardı? Can, kudret, direnç. Hiç de vermiyor ya şeyle alakalı. Üstünde olanlarla alakalı. Ya bu savaşı rahat aldık gibi görünüyor. Hani bayağı güçlüyüz. Ben yolda bir yandan kese kese geliyorum. O yüzden uzun sürecek gelmem. Şuraları da keseyim bari. Süleyman çünkü az canı var zaten, gitsin. Şu anki bu harika etkinliği güzel oldu. Karşı tarafta boş değil, sürekli bir asker geliyor. Yani aslında kalabalık adamlar. Ama güçlü olan taraf biziz. Şöyle onların evine de gittiğimizde bakın, askerleri, orduları var bayağı. Zaten 30 kişi katıldı onlar. Biz 25 kişi katıldık aslında. Bakın sürekli geliyor. Boş değiller ama biz daha güçlüyüz. Yani olur böyle şeyler. İmparatorluk 95'ten. Onlara da dokunuyorsun, ölüyor. Şu 3 seviyeyi keseyim. Süleyman'ın ölme vakti geldi artık. Ben bunu yine bir intiharı göndereyim. Şurayı ele geçirsin. Zaten oraya geliyorlar saldırmaya. Kudret hasarı güzel. Bunu da fulllemiş olalım. Daha fullenmeye çok var. Uf, burada ne kadar çok şey var. Neyse. Yolumdan şaşmayacağım. Şunu keseyim. Yolumun üstü. Şurada Bosmos çıksa. Şurada şunu keseyim. Burada da bizimkiler var hep. Diğer etkinlikte arkadaşlar Harika'nın hani bir hafta o gibi şey gelen de bunun daha küçük haritalısı. Daha çabuk savaşıyorsun. Daha az alan var. Rakiple daha çabuk buluşuyorsun. Bence daha iyi. Hani bu kadar uzatmaya gerek yok. Bu kadar harita gezmeye. Adam öldü. Ta buradan dünya turu atıyor. Gelmesi zaten 5 dakika sürüyor. Süreli bir etkinlik sonuçta bu. Bu kadar büyük bir harita olmasını bence gerektirmiyor. Çünkü şu an hani böyle çok büyük katılımlar, 30 kişinin 30'u da gelmiyor etkinliklere. Az sayıda katılım oluyor. Bizden de mesela 25 kişiydi ama 25 kişinin 25'i yoktur burada şöyle bir baktığında. Bakayım. Ordu sayısına bakın. Şurada bir tane var. 2. Yani gördüğünüz gibi böyle çok aşırı değil. Rakip de var dediğim gibi. Hani biz de çok kalabalık değiliz aslında. Bu bir kişi diye say zaten 2 tane. Bu bir kişi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benle 12 kişi katılmışız gibi bir şey. Rakipte de işte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yani onlar da 10 kişi falan katılmış. Süleyman hala ölmedi. Gidelim şunu bir şeye kafa attırayım. Bir yandan şunları kesiyorum. Bunlar da puan veriyor arkadaşlar. Harika puan da önemli bir şey. Neden önemli? Çünkü buradan sarı kafa alıyorsunuz. O yüzden harika puanı kıymetli.
Durum da bu şekildeymiş. Puanlama sıralaması. 5. sıradaymışım. Gideyim de biraz adam keseyim. Zaten son 10 dakika ya. Bizimkiler de artık onların base'i bastığı için adamlar kafalarını çıkartamıyor ki. Gideyim şu ana yerlerini basayım ben. Aha bak geliyor. Canı az gördüler tabii. Hemen nasıl geliyor. Yam yam. Mantıklı, güzel. Az can gördüm, yapıştıracaksın abi. En iyi taktik. Evet, güzel bir karambol var. Richard nerede? 1 dakikaya şurada base'lerin önüne geçecek. Şuraya geçirelim Richard'ı. Artık Süleyman'ın mesai yetişmesi çok zor. Daha doğacak. 10 dakika kalmış zaten. 9 dakika hatta gelecek. Bakalım kaç dakikada gelecek şu alana. İşaretleyelim. Kaç dakika diyor bakalım. 2,5 dakika. Abi sen gel şunları kes ya. Burada deli gibi şey var. 2,5 dakika seni mi bekleyeceğiz? Zaten geleceksin, öleceksin. Richard'ımla ben orayı mahvederim. Gel abi gel. Şu kes, hepsini kes. Şunu da kes sonra. Daha sana bir şiirimi bile okuyamamıştım diyor. Dalga geçiyor bir de rakiple. Süleyman'ın repliği arkadaşlar. Keserken daha sana bir şiirimi bile okuyamamıştım diyor. Adamları öldürürken. Güzel yapmışlar. Bak şu karambol tam Richard'lık. Şimdi şunu öldürdükten sonra göndereceğim. Richard'ı kessin. Çakma Richard. Sana ölüm. Şimdi hemen gir abi şu karambole. Süleyman'a şunları kestireyim. Hemen Richard'a dönelim. Esas savaş izleyelim. Şu güzelliğe bak ya. Üf üf üf. Gelene geçene şuradan patlat ya. Boş durma abi. Yok mu oto atak? Al abi oto atağı. Gelene geçene vursun. Bak boş boş duruyor. Etrafı düşmanla sarılı boş boş duruyor. İlla birine sürükleyeceğim. Sürüklediğimde ölüyor hemen. Boş kalıyor bu sefer. Gel tamam sen de gel artık. Burası güzel. Şu karambole bak ya. Nerede ninjamız? Metin 2 o ninja sahnesini bilmeyenler arkadaşlar yazsın, izlesin mutlaka. Metin 2 oyuncuları varsa en güzel videolardan biridir. Ninjalar güçlüydü. Ne kullanıyordunuz Metin 2'de arkadaşlar? Bu arada ben ninjaydım. Belki o karambole oklar atan, ateş oku, alevli ok, zehirli ok, ok yağmuru falan atan kişi bendim. Evet buradan itiraf ediyorum. Siz ne kullanıyordunuz? Bir de suraları çok seviyordum. Mesela savaşçı hiç kullanmadım. Yani kullandım da böyle gerçek anlamda kullanmadım. Ninjam mesela 73 seviye ninjam vardı TR serverda ki 73 kasmak ilk çıktığı zamanlardan bahsediyorum. Çok zordu. Hele ki okçu ninjayı çok çok zor. Hani bıçakçı ninja yine kendi kasılıyor da okçunun birilerine ihtiyacı oluyor. Öyle kolay kasılmıyor maalesef. Yalnız Richard karambole çok güzel vuruyor ya. Şunu kes şunu. Çakma Sezar'ı kes. Mızraklı kombu yapmış. Kendini aynı zamanda senin elinden mızraklı kompunu almış Richard. Sinirlenmen lazım. Miyamoto'yu da kes. Sezar dediğin kılıçlı olmalıydı. Hep kılıç kalmalıydı. Vur abi vur vur. Neredesin Süleyman? Savaş bitti. Adamın canı hala 54 saniye diyor. İşte bundan bahsediyorum ya. Alan çok geniş uzun. Vur abi buna. Vur. Odaklı saldırı de diyeceğim. Öldü zaten ya. Altı dakika kaldı ya. Bunu da ölecek şimdi. Bizimki de yolda duracak bu sefer ha. Gökhan izliyorsan kusura bakma Gökhan geliyor. Ben gelmeden Ömer kesti seni Gökhan. Benim suçum yok. Ben bu Kavao'ya vurayım. Bak ya gittik nerelere gittik ya.
Git abi kapat ya. Nereye açıyorsun ya? Nerede bizim şeyimiz? Gidelim Süleyman'ımıza gidelim. Savaştan uzaklaştık bir an. Abi yok kime el uzatsan bizimkiler önceden kesiyor. İşte bunu sevmiyorum. Keyfi kalmıyor ya. Gökhan kusura bakma Gökhan. Geldim Gökhan. Richard kaç dakikada gelecek acaba bakayım. 2 dakika ya o da. 2 dakika 15 saniye diyor. Savaşırken hiç replikleri dinliyor musunuz arkadaşlar? Çok komik replikler var gerçekten. Dinlemenizi öneririm sizlere. Tavsiye ederim. Santuzu'yu kesmek istiyorum. Kaç puandayız? 79.000. İyi güzel. 2 tane kafa alırız. Daha bitince de verecek. Sıralamada 4'e çıkmışım. Savaşa girdim çünkü artık. Savaşa girince oluyor. Bak bak şu yandan kaçıyor ya. Daha sana bir şiirimi bile okuyamadım. O Elsit Compo en sevdiğim. Richard'ı buna salayım. Hemen şunu da basalım yeteneği. Bas abi yak buraları. Yağdır kanunim. Nasıl yağdırıyor gökten? Eğit be baba. Babacım uzaktan vuracaksın sen. Okçusun kanuni. Girersen adamların dibine ölürsün. Bunda da öyle bir şey olduğunu düşünseniz arkadaşlar. Böyle okçu uzaktan vuruyor. Farklı olurdu. Güzel olabilir miydi? Düşünüyorum da değişik olurdu. Bu nereye gidiyor ya abuk sabuk? Nereye gidiyor ya? Neptün. Nereye gidiyorsun abi sen? Türk bu büyük ihtimal. Ay yıldız var çünkü yanında. Neptün izliyorsan nereye gidiyorsun? Bak bunları almıyorsun. Gidiyorsun köşeye. Boş boş zaman kaybediyorsun. 4 dakika kalmış burada bitmesine. Adam kovalıyor seni. Geliyor makinist arkandan. Ne yapacaksın şimdi? Boş yere zaman kaybettin. Bir şey de ele geçiremedin. Sen daha bunu ele geçireceksin. Önce yok ettin. Oo, boş boş. Yanlış. Bak şimdi Richard nasıl dağıtıyor. Alice'i de vuracağım ben. Arkadaş ona vurmuyor şu an. Alice'de vuruşa bakın şimdi. Çıkartmayacağım kanunu ya. 103. 118'de 103'e düştü. 90, 88, 74. Bitti zaten ya biz bakarken. Gitti gitti. Adam gitti yok oldu. Gel sen de şunu kes. Zaten yetişmeyecek artık. Oraya kadar gitmenin bir anlamı yok. 2,5 dakika kaldı. Yol 2,5 dakika sürüyor biliyorsunuz. Baktık kaç kere. O yüzden buralarda takılacağım. Varsa kesilecek şeyleri keseceğim. Şurayı alayım da önce bir. Güzel bir etkinlikti. Ben beğendim arkadaşlar. Umarım siz de izlerken beğenirsiniz. Tam bitince puanı falan da gösteririm. Öyle videoyu sonlandırırım. 5.liğe düşmüşüm. Savaştan uzaklaştım tabii. Ama işte bunları en çok kesen sensen. Şu boş slotları. Artık nezaretçim adı her neyse. Slot diyorum ben. Ekstra puan falan alıyorsun. O yüzden hani bunları da yapabilirsiniz. Ortada boss çıkıyor biliyorsunuz. O boss'u kesince zaten ekstradan puan alıyorsunuz. Kanuni de geldi bizden şimdi. Kanuni bak. O patates eder zaten milleti. Hiç gitmeye gerek yok. Bak bak. 7 devleti süpürdü diyor. Ne yaptın Kanuni reis? Burada Kanuni'nin gerçeği burada. Ama oyun yeterli değeri vermemiş. Yani çok üzücü bir durum. Yeteneği çok güçlü ama işte yani tutarsa gelirse bilmem neyse falan etkenleri var. Bak Kanuni çatır çatır Arthur'la kesiyor. Gerçek Kanuni'ye de keşke oyun değer verseymiş. Yani bu kadar büyük hükümdarı sen git
Ayıp ya, vallahi ayıp. Adamın tarihte ciddi bir yeri var ya. Yani Türklere gerekli özeni göstereceksiniz arkadaşlar. Buradan oyuna sesleniyorum. Age of Empires yapımcılarına. Artık senarist mi, yazılımcısı mı, hangisi karar veriyor, ne ediyor bilmiyorum. Türkler bu oyuna çok para yatırıyor. Çok da oyun, yani gerçekten milyonlar da vardır oynayan çok rahat. Ben de zaten WhatsApp grubu kurdum. Açıklamaları okuyorsanız videoların orada linkini bırakıyorum. Şu ana kadar bir 9-10 krallık olduk. 9-10 tane farklı krallıktan katılan arkadaşlar var. Daha da büyüdükçe ileride inşallah beraber anketlere katılıp hep bir ağızdan isteklerde bulunacağız. Güzel planlar, düşüncelerimiz var. Bakalım. Zaman gösterecek. Evet, bitti arkadaşlar. Kendi oto dönüyor. 7.liğe kadar düşmüşüm. Bir anda hiç şeylere gitmeyince savaşa. Ama gidecek de vakit yok yani. Hani. Son durumda şöyle. Her yer bizim zaten. 2 tane yer şey yapmışlar. Birliklerim de bu şekildeydi. Rünü görmüyorsunuz. İçeride olduğu için base'de. Zaten zafer. Ciddi bir fark var. Buradan eve gönderelim. Ne aldık abisi? 190 bin. Tertemiz 190 bin, çok iyi bir puan. Şimdi bakalım. Marketimize de girelim. Sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bana şans dileyin, son gün arkadaşlar şu 7.liğe girebilirsem, yani 7.liği de koruyabilirsem çok çok iyi olur. En kudretli valide 7.lik önemli çünkü direkt kafa sayısı değişiyor. Ee, Şurada şu kadar bir fark var, 300 bin. Ama tabii o da kaynakları gece 3'te pat diye bir çekerse artabilir. Altımdakiyle arada 4 milyon fark var. Bunun yetişmesi imkansız gibi bir şey. Yani çok ekstrem bir şey yapması lazım. Şu an 7 ile 8 arasında git gel var, yani yarış var. Başarı dileyin bana. Bakalım sonuç ne olacak. Bir de harikamıza gidelim. Kafalarımızı alalım. İki kafayı cebimize koyduk. Önemli olan zaten en başında bu. Sonrasında benim için dövme kiti arkadaşlar. Teçhizat önemli. Benim için. Yani bir cacık veriyor mu? Vermiyor fazla ama önemli. Araştırma, hızlandırma benim için önemli. Geliştiriyorum çünkü. Ya zaten bu kadar puanla hepsini alabiliyorum bu arada. Önemli olan, dediğim gibi, 190 bin puan iyi bir puan. O yüzden çok kasmaya gerek yok yani böyle. Ya şu iyi, bu iyi, bilmem ne. Düzgünce katılırsanız etkinliğe mağazayı tertemiz silip süpürürsünüz arkadaşlar. Bunu almayacağım. Gerek yok. Belki bir sonraki arkaya katılamam, unuturum, bir şey olur, aksilik olur. Sarı kafa için puan kalmasını istiyorum. Çünkü bunu zaten Göktaş'ını hem haritadan toplayabiliyorum hem de ada taktiklerinden istediğim gibi alabilirim. 791 bin var gördüğünüz gibi. Şunu alayım, düşüreyim. Benim kullandıklarım bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunları da paylaşmış olayım. Genellikle sarı kafayla şundan alıyorum. Ben kaliteli altın alıyorum yüzük için. Bundan da kısaca bahsettikten sonra videomuzu sonlandıralım. Bu da şeyden parşömen alıyorum ve hızlandırma aldım tabii ki vali olduğu için. Hatta ben şuradan bile hızlandırıcı aldım arkadaşlar. O yüzden imparatorluk param da çok azaldı. Buradan sürekli 3 gün 3 gün 3 gün çektim. Dediğim gibi hani yarışmaya oynadığım için 30 gün ne ya? Ha, bunu tekte basarsan ne olacak? Şu an görüyorum da yani biraz garip olmuş. Buradan 3 günlük araştırma hızlandırmaları aldım. 18 bin imparatorluk parası, o da zaten bir tanesi. Arkadaşlar ben de bayağı bir aldım. Dediğim gibi araştırma şeyleri de uzundu. Çok bir yatırım da yapmamıştım, elimde bekletmemiştim bu vali için.
Ama son dakika girmeye karar verdiğimden bir şeyler yapmam gerekiyordu. Sanırım 120 bin, 130 bin imparatorluk param vardı. 17 bine düştü. Öyle bir harcama yaptım, siz düşünün. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz kıymetli. Özellikle aboneleri, bu arada abone olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde arttı. 1000 aboneyi geçti. Harikasınız. Çok teşekkürler. Sizlerden ricam beğeni yapmayı unutmayın. Hani videoyu izledikten sonra en azından bir beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Ya da bir yorum atarsanız çok sevinirim. Bunlar da YouTube algoritmasında daha yukarı çıkmamı sağlıyor. Daha çok kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Çok mutlu olurum buna destek olursanız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.